Topkapı Sarayı tarihinde en çok merak edilen, en çok konuşulan şahsiyetlerden bir tanesi Hürrem Sultan. Hürrem Sultan kimdi? Hürrem Sultan Topkapı Sarayı'na nereden gelmişti? Uyruğu, ırkı, devleti, milleti kimlerdendi? Hürrem Sultan saraya niye kabul edilmişti? Hürrem Sultan Topkapı Sarayı'nın neresinde yaşamış ve hangi bölümlerinde bulunmuştu? Romanlarda, dizilerde anlatıldığı gibi hakikaten her bölümde birini götürecek, öldürecek kadar hain ruhlu, fettan bir insan mıydı? Kanuni Sultan Süleyman, devrin devlet adamları, Sokullusu, Ebu Suud Efendisi, Barbaros'u onun için ne düşünüyordu? Hürrem Sultan aslında eserleriyle, vakfiyeleriyle, icraatlarıyla bugün nasıl bir insan olduğunu bizlere öyle böyle anlatıyor. Yeter ki önyargısız bir şekilde biz onu görebilelim. Arkamda gördüğünüz Seferler Dairesi özel bir daire. Geçtiğimiz haftalarda uzun yıllar restore edildikten sonra açıldı. Ve bu restorasyonda hiç bilinmeyen bir şey sergiye kondu. Hürrem Sultan'ın o muhteşem mendili. Önce Hürrem Sultan'ı konuşacağız. Kim olduğunu, ne olduğunu merak ettiğiniz her şeyi, sonra hep beraber Hürrem Sultan'ın hayatının şahsında onun birebir hayatına ait eşyalarını görmeye Seferler Dairesi'ne gideceğiz. Hadi başlayalım. Hürrem Sultan nereliydi? Herkes bir şeyler söylüyor, yazıp çiziyor. Yok Rus diyor, yok Ukraynalı diyor, yok şu steplerden, bu bozkırlardan. Bildiğimiz tek bir gerçek var. Hürrem Sultan'ı Kanuni'nin annesi Hafsa Hatun Kırım Sarayı'ndan getirmişti. Hafsa Hatun nereliydi? Kırım Hanı Mengli-Giray'ın kızıydı. Fatih Sultan Mehmet Kırım'ı fethetmiş. Fatih'in oğlu 2. Bayezid Kırım Hanı'yla akrabalık bağı kurmak için kendi küçük oğlu Yavuz Selim'le Kırım Hanı Mengli-Giray, Benli-Giray'ın kızı Hafsa Sultan'ı evlendirmişti. Trabzon'da bu izdivaçtan Şehzade Süleyman dünyaya gelmişti. Anadolu'da hala meşhurdur. Evlendirecek oğlu olan analar illa yakınlarından bir kız bakarlar. Oğullarına hanım değil, kendilerine gelin bakmaktadırlar. Uyuşabilecekleri, anlaşabilecekleri birini bulmaya çalışmaktadırlar. Hatta avami bir tabirle ille köyümüzden olsun, köpeğimiz olsun demektedirler. İşte Hafsa Sultan da tam 500 sene öncesi olmasına rağmen bizim Anadolu kadınlarımız gibiydi. Bizden biriydi. Bizim gibi düşünüyordu. Ve tuttu oğlu Şehzade Süleyman'a kendi kızlık sarayından kızlar seçti ve Topkapı Sarayı'na getirdi. Kırım Sarayı'nda, Hanlık Sarayı'nda eğitim görmüş en kaliteli kızlar onun emriyle Topkapı Sarayı'na geldi. Onlar Topkapı Sarayı'nda ciddi bir eğitime tabi tutuldular. Bir tanesi en gözdesiydi. Çalışkanlığı, nezaketi, altyapısı, uyumu geleceğin padişahına o annelik yapabilecek vasıflardaydı. O kişi geleceğin Hürrem Sultanı'ydı. Ve Şehzade Süleyman'la onun tahta geçtiği yıldan bir yıl evvel kayıtlara göre 1519 yılında evlenecekti. Ve Kanuni'nin hakikaten uzun yıllar hayat arkadaşı olacaktı. Bir kere Hürrem Sultan'la evlendiğinde Kanuni, Osmanlı padişahları Topkapı Sarayı'nda yalnız yaşıyordu. Eşleri bu sarayda bulunmuyordu. Fatih'ten beri bir gelenek vardı. Sarayı atikte bulunuyorlardı. Kanuni bu düzeni bozan adamdı. Ama ne zaman Hürrem Sultan'ı saraya getirdiği, Hürrem Sultan'ı ve kendisinin yaşlılık dönemlerinde. Evli çiftler iyi bilirler ki, hele uzun yıllar evli kalanlar, eşler birbirine yaşlıyken daha lazım olurlar. Soluk arkadaşı olurlar. Kanuni, Hürrem Sultan'ı hakikaten çok sevmişti. Ona Hürrem, gülen, yani içinden mutluluklar saçan kadın lakabı verilmişti. Hürrem, hayat dolu, güzel kahkaha atan gülen demekti. Hakikaten öyledir. Bir kadın çok güzel olduğu için sevilir, çok hamarat olduğu için sevilir, bir de çok muhabbetli olduğu için sevilir.
Güzellik illaki bir gün geçer. Hamaratlık da biter. İnsan yaşlanır, yavaşlar. Ama o çene var ya, o muhabbet teneşire kadar gider. Kanuni yaşlılık yıllarında bir kuralı bozdu. Ve Hürrem Sultan'ı Bayezid'deki eski saraydan Topkapı Sarayı'na, buraya yanına almıştı. Ve burada ona soluk arkadaşlığı yapacaktı. Hürrem Sultan kocasını hakikaten çok seviyordu. Ama Kanuni bir türlü yerine durmuyordu ki. Uzun seferlere çıkıyordu. 4 büyük Avrupa seferi vardı. 3 İran seferi vardı. 17 seferin 13'üne bizzat katılmıştı. 3. İran seferi tam 3 sene sürmüştü. 3. İran seferinde Hürrem Sultan kocasının arkasından tılsımlı vefli gömlek yapmış, göndermiş. Aman sana bir zarar, sıkıntı ilişmesin istemişti. Aynı Hürrem Sultan kocası için oturmuş, bir mektup döşenmiş. Mektupta ey bastığı yerdeki toprağı öpeyim efendim diye müthiş bir hitapta bulunmuş. Kendi çocuklarıyla beraber Kuması Mahidevran'ın oğlu Mustafa'nın da selamını söylemişti. Mektubun bir yerinde Sultan Efendim, vallahi param yetişmez oldu. Başladığım inşaatı bitiremiyor, işçilerin yevmiyelerini ödeyemiyorum diyordu. Bugün bizim sandığımız gibi hayır için yaptırdıkları eserlerin paralarını devletten değil, kendi ceplerinden karşılıyorlardı. Onun bunun cebindeki halkın parasıyla cami yaptıranlar, öbür tarafta avuçların tam ortasını yalarlardı. Hayır eseri yaptıran kendi birikimiyle ancak yaptırabilirdi. 1. Ahmet azıcık halkın parasını kullanacak olmuştu Sultanahmet Camii'nin inşaatında. Halk bu camide namaz caiz değildir diye ayaklanmışlardı. Hürrem Sultan koskoca Sultanahmet ve Ayasofya Camii arasındaki Hürrem Sultan hamamını yaptırıyor. Parası yetmediği için kocasına yazdığı mektupta ondan para istiyordu. Bu Hürrem Sultan dört bir yana hayır eserleri yaptırmıştı. Daha kocasıyla evlendikten birkaç sene sonra Mimar Sinan'ın çıraklık eseri dediğimiz Haseki Külliyesi'ni yaptıracaktı. Haseki Hastanesi bugün hala faaliyettedir. Kudüs Haseki imaretleri hala her gün yüzlerce insanın karnını doyurmaktadır. Oğullarının başında sancağa gidemese de ara ara gezmiş ve Konya Ereğlisi'ne oğlu 2. Selim'in yaptırdığı külliyenin Karapınar külliyelerinin yanına bir hamam inşa ettirmişti. Bu devasa hamamı inşa ettirmiş, daha tahta geçmemiş oğulları birbirlerine düşüp mücadele edecekleri zaman anne terliğini gösterip onların bir iç savaşa girmesine engel olmuştu. Bakın, Hürrem Sultan'ın 1558'deki ölümüne kadar Bayezid'le Selim birbiriyle savaşmamışlardı. Ne zaman ki Hürrem Sultan öldü, oğullar birbirine girdiler. Yani annenin o şefkat terliği olmayınca koca Kanuni bile oğullarının birbirine girmesine engel olamamıştı. Sultan Süleyman'ın 3. seferi, 3. İran seferi uzun sürdü. Hürrem Sultan yana yakıla bir şiir yazdı Kanuni'ye. Mükemmel Türkçe, Arapça ve Farsça biliyordu. Hani bakmayın bugünkü dizilerde 8-10 tane çocuk yapıp hala kocasının adını söyleyemeyip Süleyman diyenlere. Şiirinde şu mısraları yazmıştı. Ey sabah, sultanıma zaru perişan diyesin. Gül yüzünsüz, işi bülbül gibi efkan diyesin. Ey sabah, sabah rüzgarı, sultanıma zaru perişan diyesin. Yani zırlamakla, ağlamakla halimi diyesin. Senin gül yüzün olmadığı demlerde işi, durumu, hali bülbül gibi efkan diyesin. Bülbül ne yapar? Sabaha kadar öter. Gülün aşkıyla, onun yokluğuyla, ona kavuşamamanın ızdırabıyla sabaha doğru uyur, susar. Sabah gül açar, bülbül uyumuştur. Bülbül akşama kadar uyumuş vaziyetteyken gül açık vaziyettedir. Ne gül bülbüle ne bülbül güle ulaşamamıştır. Hürrem Sultan resmen mısranın sonunda işi, durumu, hali bülbül gibi efkan, senin yokluğunla bülbül gibi sabahlara kadar figan eder vaziyetteyim diyor. Hürrem Sultan bu hayırsever kadın emri hak vaki oldu ve bir gün öldü. Tarih Tıbbı Konuşturdu kitabında onun ölümünü 1. ciltinde kitabın uzun uzun anlatmıştık geçtiğimiz yıllarda.
Kanuni 3. İran seferindeydi. Cihangir onların en küçük çocuğuydu. Ana Molli doğmuştu. Sırtında kocaman bir kamburu vardı. Skolyozu vardı. Yani omurgası kuyruk sokuğuna kadar S çiziyordu. Bu durumda olan insanlar uzun yaşayamazdı. 3. İran seferinde Halep'te Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu Şehzade Cihangir. Kanuni 200 bin kişilik orduyla seferdeydi. Seferden dönemezdi. Cenaze İstanbul'a gönderildi. Hürrem Sultan'ın en küçük çocuğuydu. Engelli olduğu için Hürrem Sultan'ın bütün hayatı o 22 yılı oğlunun başına geçmişti. Oğlunun cenazesini karşıladı. Bütün defin işlemlerini o takip etti. Düşünün, bir evladın acısı bir anne için ne kadar ağırdır. Hele engelli bir evladın acısı. Hürrem Sultan oğlunun arkasından sadece 5 yıl yaşayabildi. Mezotelioma, büyük bir ihtimalle akciğer zarı kanserine yakalandı. Ağır kulunç ağrılarıyla bu fani hayata gözlerini yumdu. Süleymaniye Külliyesi'nin inşaatı daha yeni bitmişti. Süleymaniye'nin bahçesine ilk o defnedildi. Darül Kur'an'ın hemen yanına. Çocukların Kur'an seslerini yattığım yerden duyabileyim demişti Hürrem Sultan. Ve üzerinden yıllar ve yıllar geçti. Hürrem Sultan'ın vefatından kısa bir süre sonra, tam 8 sene sonra aynı yere Kanuni defnedildi. Ve yıllarca orada karı koca iki yan yana türbede baş başa yattılar. Yıllar sonra Mihrimah Sultan geldi Kanuni'nin türbesine ve sonrasında hiç kimse yoktu. Ta ki 18. yüzyılın sonunda başkaları gelene kadar. Asırlar sonra Hürrem Sultan'ın türbesinde bir restorasyon faaliyeti sırasında hiç umulmayan bir şey bulundu. Osmanlı'da bir adet vardı. Bir kişi vefat ettiğinde defnedildiği zaman sandukasının üzerine silahları asılırdı. Bazen sanduka puşudesinin yani örtüsünün altına elbiseleri, kaftanları konulurdu. Hürrem Sultan'ın türbe restorasyonunda puşude kaldırıldığında altından bir mendil çıktı. Hürrem Sultan'ın işlemeli mendil. Bu mendil yıllarca Topkapı Sarayı depolarında saklandı. Ta ki birkaç hafta evvel Enderun avlusunda Seferler Dairesi ziyarete açılana kadar. Daire ziyarete açıldı. Dairenin üst galerisinde vitrinlerden birinin içinde Hürrem Sultan'ın mendili sergiye konuldu. Bu mendil şu an sergide. Her gün binlerce insan geziyor. Ama hiç kimse bu mendilin farkında değil. Ne Türkiye'deki koca koca gazeteler, televizyonlar ne de bu konuyu dillendirmesi gereken makamlar, insanlar. Bir gün Topkapı Sarayı'na gelirseniz Seferler Dairesi'nin şahsında üst kata çıkın ve Hürrem Sultan'ın sandukasının üstünde puşudesinin altında asırlarca sergilenmiş, saklanmış o mendili yerinde görün. Ve Hürrem Sultan'ın ruhuna bir Fatiha okumayı unutmayın.